birer sanat işçisi olarak emek veriyorsunuz. Kaç yıl oldu sanat camiasında çalışmaya başlayalı? Neler hissediyorsunuz? İyi ki sanat dünyasındayım diye düşünüyor musunuz? Bakın bu soru beni çok mutlu etti. Çünkü şu anda yani içinde yaşadığımız bu karmaşık düzende, yani küresel bağlamda da ülkemiz bağlamında da her an iyi ki ben bu alanda çalışmışım deyip geçmişe baktığım zaman bir rahatlık geliyor içime. Yani bütün bu şeyin karmaşanın, bu distopyanın dışında kalmışım gibi geliyor ve rahat ediyorum. Açıkçası böyle. Bana işçi diyorsunuz. Gerçekten öyle. Biz yani sanat eleştirmenleri olsun, küratörler olsun, hatta sanatçılar bile Türkiye'de yasal yani mali açıdan işçi düzeyinde görülüyor. Yani bizim ödediğimiz işte vergiydi, şuydu, buydu hepsi işçi düzeyinde görünüyor. Tabii çok acil bir şekilde bu değişmesi lazım. Çünkü artık yüzlerce, binlerce sanatçı var. Çok sayıda eleştirmen var. Herkes küratörlüğü artık meslek edinmeye gidiyor. Umarım hani yakın zamanda böyle bir yasal değişiklik olur. Siz sanata giriş tarihinizi, sanat sektörüne giriş tarihinizi kaç olarak kabul ediyorsunuz? Şöyle, ben sanata aslında Teoman Madra ile evlenerek girdim. Çünkü kendisi zaten 60'lı yıllarda bugün bizim medya sanatı dediğimiz işte ışıklı, şeyli, sesli, nasıl diyeyim, evet, fotoğraflar yapıyordu. Işıkla fotoğraf yapıyordu ve karanlık odada caz müziğiyle dans ediyordu. Yani bir performans da var orada tabii. Yani ben öyle zaten girdim işin içine. 60'lı 70'li yıllarda Teoman'ın bu yaptığı işler Avrupa'da da duyuldu ve bizim böyle Avrupa'daki sanat gelişmeleri ile ilgimiz tabii yoğunlaştı. Hatta kendisi işte 60'lı yılların sonunda Paris Bienali'ne gitti bu fotoğraflarla. Yani öyle başladı. Sonra 1980 ihtilali. Biz Ayvalık'ta yaşıyorduk. Ayvalık bu açıdan yani 70'li yıllarda biz Ayvalık'ta çok bir zor dönem geçirdik. Yani Türkiye'nin sağ sol çatışkısı içinde, tabii küçük bir şehirdi Ayvalık, fakat Alparslan Türkeş'in karargahı vardı. Ve bütün yani yerel yönetimde böyle onların elindeydi. Şimdi burada açıklayayım, herkes de bilsin bunu. Otobüs duraklarında levhalar asılıydı. Her otobüs durakta komünisti gördüğün yerde ez. İşte komünizm şu kötülüktür, bu kötülük. Böyle otobüs duraklarındaki levhalara benim çocuklarım mesela orada doğdular. Burada bunları göre göre büyüdüler. Benim çocuklarım ve daha birçok ailenin. Yani bunu herkes bilmiyor ama bunun fotoğrafları bile var. Şimdi öyle bir küçük kentte yaşarken artık çocuklarımız da büyümeye başladığı için bir şekilde İstanbul'a dönelim ve çocukların eğitimi orada gelişsin diye karar verdik. Eşimin de işi zaten zeytincilik işte vesaire. Madra zeytinyağları, o zaman bayağı babasının kurduğu bir fabrikadır bu. Böylece biz karar verdik Ayvalık, İstanbul iki yerde de yaşamaya. Böylece ben İstanbul'a geldim ve iş aramaya başladım. Yani artık çocuklarım da hani okuldalar vesaire. İş ararken karşıma birkaç tane iş çıktı. Hayat dergisi vardı değil mi? Evet. Oradan bir işte İngilizce bilen aranıyor diye arkadaşlardan duydum. Gittim görüşmeye. Bana dediler ki yok, siz
burada olamazsınız dediler. Fazla gelirsiniz dedi. Oradan olmadı. Sonra gene böyle bir iş adamı şey arıyordu. Halkla ilişkiler uzmanı arıyordu. Onunla görüşmeye gittim. O iş adamı da, şimdi adını söylemeyeyim, koleksiyonu da vardı. Bana dedi ki yok, siz biraz fazla gelirsiniz bu işe dedi. Oradan da ben eyvah iş bulamayacağım gibi bir duruma düştüm. Derken Utarit İzgi adlı bir mimar, önemli bir mimar vardır. Onun Maçka'da Armo başlığı altında bir ofisi vardı. Bu ofis çok büyük bir ofisti. Alt katta yani dev gibi bir salondu. Dedi ki biz inşaatlar yapıyoruz. Bu inşaatlarda herkes işte sanat, resim istiyor vesaire. Biz aşağıda sergi yapalım. Sen gel bu sergileri yap. Oradan satış yapalım dedi. Yani ben böyle nasıl diyeyim, gene inşaat sektörünün arzusuyla orada ben işe başladım ve işte yani o sırada eşim de Mimar Sinan, o zaman tabii akademiydi 70'li yıllarda. Onlarla tabii çok çalışıyordu. Orada gösteriler yapıyordu vesaire. Ben de öylece o çevrenin içine yavaş yavaş girmeye başladım. Profesör Bülent Özer beni yani tanıştık. Dedi ki bana, sen gel burada temel eğitimde ders ver dedi. Ben de oturdum, bütün 20. yüzyıl sanatı üstüne işte ne lazımsa çalıştım ve ben orada ders verdim 2 sene. Bir de oranın kültür etkinlik programı vardı. Orada da beni kullandılar, çalıştım orada da. Yani nasıl diyeyim, tam şeyin ortasına düştüm ben. Bütün bu yani Türkiye'deki işte o dar o dönemin alanda, en aktif sanat ortamı. İşte oraya düştüm ve bütün sanatçıları tabii tanıma olanağım oldu. Yani hepsi çok genç, dinamik. İlk tanıştığınız sanatçı hatırlıyor musunuz? Kim vardı mesela akademide o dönem? Bakın, Güler Yüz, Özdemir Altan, işte Komet. Devrim Erbil vardı. Evet, işte Serhat Kiraz, yani bütün o kuşağın, yani 70'li yıllarda aktif olan ressamlar. Hem aktif hem de protest olan tipler. Evet. Toplumsal gerçekçi evet. Şeyler yapan, işler üreten sanatçılar. Tabii galerileri de o zaman tanıdım. İşte benim için tabii Galeri Baraz ve Maçka Sanat Galerisi bir örnek oldu. 81 yılında bir mimar, genç bir mimar arkadaşımla Vali Konağı Caddesi'nin dibinde, hem de binanın arka tarafında, yani caddeye bakmayan bir galeri açtım. Orada epeyce bir 1989'a kadar orada sergiler yaptım. Tabii bu bilgimi kullandım orada. Yani Türkiye sanat ortamı. Ancak şeyin ilgisi oldu. Yani mesela Fransız kültür, İtalyan kültür, o sırada Alman kültür, şimdi Goethe Enstitüt ya, o zaman Alman kültür diye vardı. Mesela bunlar ilgi duydular ve bana teklifler getirdiler ve böylece ben biraz da uluslararası şeye açıldım. Ama ben sizin yazılarınıza ve yaptığınız sergilere baktığım zaman ciddi bir uluslararası background'unuzun olması gerekiyor. İşte öyle başladı. Evet. Yani bir de işte ben Almanca biliyorum, Alman lisesi mezunuyum, işte İngilizce biliyorum vesaire. Bunlar tabii katkı sundu ilişkilere. Yani orada yaptığım en önemli sergi video çalıştayıydı. Evet. Ne kadar erken bir dönem. Çok erken bir dönem. Evet. 80'lerin ortası falan gibiydi. Bu kadın normal değil demediler. Evet, haklısınız. Çok da ilgi olmuştu. Herkes gelip dinlemişti çalıştayı. Bir de ama bunu bana Goethe Enstitüt teklif etti.
bir sanatçı geldi, video sanatçısı. O şey yaptı, uyguladı şeyi. Ondan sonra başka uluslararası sergiler de yaptım. Tabii şimdi sırasını bilemeyeceğim. Çok sayıda çünkü. 1989'da Nişantaşı'ndaki şeydeki Nişantaşı Karakolu'nun karşısındaki sokaktaki daireyi aldım. İşte babam vefat etmişti. Ondan bana miras kalan olanaklarla tabii. Orayı galeri yaptım. Fakat orada biraz şimdi galeri BM tam bir galeri gibi çalıştı. Yani satış yaptı. İşte satış yaptı dediğim zaman yani aldanmayın böyle. Yok, tahmin edebiliyorum. Evet. Yani gene biraz tabii ki gelip resim alan tek tük oluyordu. Bir de tabii o dediğim ilişkilerde ben hep karşı tarafın katkı sağlamasını öneriyordum. Yani bir sponsorluk meselesi o zaman bile benim şeyimde vardı yani nasıl diyeyim, programında vardı. Nişantaşı'ndaki o büyük mekana geçtiğim zaman bunu BM Çağdaş Sanat Merkezi'ne dönüştürdüm. Bu da biraz şu açıdan yaptığım işin biraz kamusal yanı olduğunu gördüm ve yani non profit amacı gelir olmayan. Kar amacı gütmeyen. Kar amacı gütmeyen. Evet. Evet. O şekilde devam etmeye başladım. Ondan sonra daha çok ilgi gördüm ben. Yani o kar amacı gütmeyen kimliğe büründükten sonra daha çok mesela dışarıdan teklif geldi, yurt dışından teklif geldi. Fakat 1985-86'da Nejat Eczacıbaşı Bienal değil, müzik ve tiyatro vesaireye ilaveten sanat sergileri yapalım diye bir program koydu İKSV'ye. Ve Bülent Özer danışmandı, Sezer Tansu danışmandı. Bülent Özer beni de davet etti danışma kuruluna ve ben böylece İKSV'nin o Bienal serüveninin başlangıcında orada oldum. Ve ilk Bienal zaten Bienal değildi. Yurt dışından büyük bir grup çağrıldı. Ünlü küratörler, mesela Germano Celant vardı onların içinde. O da galiba vefat etti. Pandemi sırasında Amerika'da vefat etti. Biz Resim Heykel Müzesi'nin salonunda bir toplantı yaptık. Bu 5-6 ünlü o dönemin ünlü küratörleri, müze müdürleriyle. İşte biz İKSV kendi açısını anlattı, amacını, vizyonunu anlattı. O vizyonun karşılığında bize dediler ki bakın Türkiye şu anda bir askeri darbenin ve 1985'ten bahsediyorum. Ve bir asker diktatörün yönetiminde bir ülke. Birçok sanatçı gelmek istemeyebilir böyle bir ülkeye. Yani dışarıdaki görünüş bir demokratik bir ülke değil. Onun için dediler bunu nasıl cazip kılarsınız? Şöyle, siz tarihsel binaları kullanın, oralarda sanat sergileri yapın. Tamam dendi. Bunun üstünde çalışalım dendi. Onlardan bütçe istendi. Korkunç büyük bir bütçe verdiler. İKSV bu bütçeyi karşılayamayız dedi. Onlara teşekkür ettik. Dönüp bana dediler ki Beral sen bu işi koordine et. Bunların önerdiği şekilde tarihsel mekanlarda bu sergileri yapalım. Öyle başladı mesele.
Sonra devam etti tabii. Yani tarihsel mekanları kullanma işi daha sonraki bienallerde de kullanıldı her zaman. Ama başlangıç buydu. Birinci Bienal yapıldı. Çok ilgi gördü. Yurt dışından bütün o önemli, yurt dışı dediğim zaman tabii Amerika değil, Avrupa'dan önemli müze müdürleri, küratör, o zamanki küratörler falan hepsi geldiler. Avrupa'daki dergilerde çıktı bu Bienal. Bu tabii yani bir şey oldu. Yani bunu nasıl devam edelim düşüncesine geldi ve herhalde bütün o konuşmalarda önerildiği gibi bir Bienal olarak devam etsin diye böylece İstanbul Bienali başladı. Yani ama o günden itibaren de prestijini çok kaybetmedi İstanbul Bienali. Hayır. Hep iyi başladı ve iyi gitti. Hayır. Hep güncel. Evet, hep güncel Evet, kalmayı başardık genel Bienal sektöründe diyelim. Ve benim önüme tabii çok büyük bir iş konmuş oldu orada. Evet. Yani evet. Şimdi bir tarafta yerel sanat ortamı var. Yani Türkiye'nin sanat ortamı. Bu da zaten sadece İstanbul'da o tarihlerde biliyorsunuz. Yani Ankara'da bile çok evet, Ankara'da aslında Asya Avrupa Bienali yapılmıştı. Evet. Fakat o bir seferde yapıldı, bir daha yapılmadı. Neyse yani önüme gelen meseleyi şöyle kurguladım ben. Avrupa'daki ve Amerika'daki en önde giden akımları buraya getireyim de sanatçılara, gelecek kuşaklara bu örnek olsun diye. Ve işte biliyorsunuz yani mesela Sol Levitt ikinci Bienal'de gelmişti. İşte Yannis Kounellis, Daniel Brühl, biliyorsunuz bunlar en ünlü insanlar. Daha ne olsun? Evet, birinci Bienal'de Michelangelo Pistoletto işte sırasıyla hepsi yer aldı. Türkiye'li sanatçılar da tabii beraber onlarla. Yani o zaman çok fazla böyle enstalasyon yapan sanatçı yoktu biliyorsunuz. Daha çok resim yapılıyordu veya heykel, 3 boyutlu. Ama enstalasyon yapanlara da bir olanak çıkmış oldu. Onlar da kendilerini bu iki Bienal'de çok güzel gösterdiler ve çok ilgi çekti o ilk iki Bienal. İlgi çekti ama bir taraftan da bir şey de gördü. Böyle hafif bir muhalefet de gördü. Tahmin ederim. Yani işte arşivlere bakanlar gazetede benim hakkımda çıkan yazıları görürler. Bu kadın da nereden çıktı? Evet, bu sanatta ne? Bu da sanat mı? Hala sorulan sorular. İşte onlar falan. Neyse onları aştık, geçtik. Artık ikinci Bienal'den sonra şöyle bir şey. Ben devam edecek miydim? Yani İKSV ile etmeyecektim. Çünkü benim kendi galerim ve kendi yani vizyonum vardı. Yani onu da mutlaka yürütüyordum. Çünkü o iki Bienal'de de ben galerimde de sergiler yaptım. Ve üçüncü Bienal'de Vasıf Kort'un benimle ikinci Bienal'de çalışmıştı. Onu davet ettiler. O küratör oldu. Dördüncü Bienal'de René Bloch, ama o dönemde René Bloch geldi gitti ve o çok uygun bir şekilde en üst düzeydeki koleksiyoncularla tanıştı vesaire. Çok güzel kendi adını yerleştirdi şeye. Dördüncüsünü o yaptı. İşte beşincisi, altıncısı. Sanırım Ömer Koç sonra René Bloch'un koleksiyonunu satın aldı değil mi? İşte sonraki dönemlerde. Evet. Sonra Venedik Bienali girdi değil mi devreye? İşte şimdi orada sizin bir ciddi katkınız var sanırım. Vallahi var. Yani ya da sizin öneriniz büyük ihtimalle. Şöyle, Türkiye'nin düzenli olarak katılmasını önermişsiniz. 1989'da şimdi bütün bunun arka planında Avrupa'daki küreselleşme rüzgarları var. Ve şeyin dışına çıkma, Avrupa sınırlarının dışına çıkıp başka ülkelerde neler üretiliyor. Tabii şunu da söyleyeyim, o dönem yani
80'li yılların sonunda zaten Avrupa'ya göç başlamıştı biliyorsunuz. Yani dünyanın her tarafından insanlar Avrupa'ya gitmeye çalışıyordu. Ve birçok genç sanatçı Avrupa'da çalışmak istiyordu ve çalışıyordu. Onlar yeni bir bakış açısı getirdiler oraya. Yani Avrupa'ya ve birdenbire bu Avrupa Birliği'nin de güçlenmesiyle birlikte yani işte merkez ülkeler Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya gibi Balkanlara bir göz attılar. Balkanlarda ne oldu? Balkanları aşıp işte Türkiye ve Akdeniz ülkelerinde ne oldu derken 1989'da İtalya'nın Bari kentinde büyük fuar oluyordu. Şimdi o dönemin en parlak fuarlarından biri orada oluyordu, Bari'de. O fuarın içinde özel bir sergi yaptılar. Akdeniz ülkelerinde çağdaş sanat diye. Beni de oraya davet ettiler. Sanatçı getir diye. Harika. İşte öyle başladı. Oraya gittiğimde bayağı büyük şey verdiler bana. Mekan verdiler. Orada gösterdiğim sanatçılar hepsi çok parlak sanatçılardı. İşte Serhat Kiraz, Erdağ Aksel, Selma Gürbüz, Mehmet Gün de vardı galiba. Yani artık onu web sayfasına bakıp sırayla Yani, isimleri. hayır, şimdi bu isimlerle bugün de bir sergi açsanız çok önemli bir sergi olur. Evet. Öyle değil mi? Onlar da çok güzel işler koydular. Hatta yani çok dikkat çekici işler olduğu için oradaki bu fuarı düzenleyen, aynı zamanda da İtalya çağdaş sanatının en tepesinde olan insanlar geldi. Bunların arasında Venedik Bienallerini yıllardır yapan küratörler, işte komiser deniyor onlara, ve de Avrupa'dan da birçok, mesela Fransa'dan, çünkü biz Türkiye, Fransa, İspanya vesaire böyle yan yana sergiler yapmış olduk orada. Bütün o ülkelerden gelen uzmanlar bizim sergimizi gördü. İtalyan yöneticiler bana dediler ki siz niçin Venedik Bienalinde yoksunuz? Bu işleri Venedik Bienalinde gösterseniz çok büyük etki olur. Niye yoksunuz siz dendi. Ben de dedim ki yani bu zaten resmi bir şey katılma. O zaman siz dedim bir daha teklif edin Dışişleri Bakanlığı'na. Ettiler ama ben döndükten sonra Dışişleri Bakanlığı'na bir rapor gönderdim. Harika. Olması gereken. O hemen kabul etti. Tamam dedi, götürelim dedi. Bir dahaki Biennale başvuru olmuş oldu. Yani gelen daveti kabul ettik ama onlar mektupta Berar Madra küratörlüğünde getirin Diyor. demişler. Bu çok önemli. Evet. Evet. Öylece ben başladım ona. Bir baktım orada sanatçılar çok önemli bir mevki kazanıyor. Yani uluslararası sanat ortamına çıkış yapmış oluyorlar. Aman bunu nasıl devam etsek deyip her seferinde işte 5 kere ben bu işi yapabildim. Bravo. Hem de bakın o 90'lı yıllardaki o Türkiye'nin çalkantılı hallerinde 2000'lerin başında daha kolaylaştı. Tabii bu hep ekonomiyle de ve siyasal durumla da ilgili. 2003'te ve 2005'te bayağı görkemli sergi oldu. 2005 sergisinde ben Murat Plevneli benim asistanımdı. Onunla çalıştık ve Hüseyin Çağlayan'ı getirdik. Çok avantgard bir çıkış yani. Evet. Çağlayan çok önemli bir iş üretti. Dünyadaki ırkçılığa karşı DNA konusunu, yani altyapısında DNA olduğunu, insanların artık ırkları değil de DNA'larla insanları değerlendirmek gerektiğini açıklayan bir video dizisi
birkaç tane üretim de yaptı. 3 boyutlu Çok ileri üretim. görüşlü bir çalışma olmuş. Ve biz de bir sarayı tuttuk. Çünkü para bulduk. Yani devlet de o zaman neydi? Türkuaz projesi diye bir şey vardı. Ticaret Evet. Bakanlığı'nın. Oradan Çağlayan'ı... Marka yaratmaya çalışıyorlardı. İşte onlar... Türkiye'yi turkuaz markası altında tamam pazarlıyorlardı. işte o markadan biz yararlandık. Yani çünkü bir sarayı tutmak tabii ucuz. O zaman ucuz tabii. Şimdi mümkün değil. Ondan sonra Çağlayan Tilda Swinton'u aldı videosuna. Ona oynattı bütün videoları. Tabii o muazzam bir şey yaptı Tilda Swinton. Biz de saray tabii kanala bakıyor. Kanalın cephesine dev gibi bir Tilda Swinton astık. Fotoğrafları var onun tabii. Tabii yani kanaldan geçen herkes bunu görüp şeyin içine geldi. Şimdi orada ne oldu? Açılış günü izdiham oldu. Fakat biliyorsunuz o saraylara öyle toplu halde girilmiyor. Çünkü titreme oluyor şeyde. Polis geldi, herkesi sıraya soktu. O şekilde girip izleyebildiler açılış günü. Bu tabii Türkiye'de çok İstanbul'da işte bu işe girmiş olan birçok şeye böyle hayretle fakat arzuyla baktılar ve orada benim işim bitti. Ama siz durmak bilmediniz. Sonra arkasından sonra ben Sinop artık Bienali geldi. daha evet şöyle söyleyeyim. Çanakkale Bienali var. Onlar tabii şöyle oldu. Benim bilgimden yararlanmak isteyen herkese ben bu bilgiyi açtım. Bütün network'ümü açtım. İşte Sinop Halesi, Çanakkale Bienali, diğer bütün yani böyle büyük sergi yapmak isteyenlerle çalıştım. Şunu da söyleyeyim hani ya bunun karşılığında hani böyle maddi bir şey kazandığımı söylemek zor. Çünkü zaten uzun yıllar biliyorsunuz bizim işlerimiz hep küçük ücretlerle yürümüştü. Hala da öyle ki. Hiçbir şey değişmedi emin olun. Ya değil mi? Öyle. Tabii hiçbir şey değişmedi. Neyse fakat benim şöyle söyleyeyim benim 2000'lerde daha siyasal bakışım daha güçlendi. Yani ondan sonra yaptığım sergilerin hepsi ağır siyasal içeriklidir. Bunu anlayan vardır, anlamayan vardır. Çünkü sanat öyle bir şey ki arkasında gizliyor zaten. Yani o resimler herkes geliyor bakıyor enstalasyonlara ama onun arkasındaki düşünce aslında onu yaratan şey o. O yüzden yani şeyleri söylemek istiyorum. Mesela Sinop Bienalinde çok ilginç sergiler yaptık. Bir tanesini söyleyeyim. Biliyorsunuz Sinop'un en böyle merkezi yerinde Türkiye'nin ünlü bir yani Osmanlı'dan kalma hapishanesi var. Evet evet. Daha Sinop Bienali başlayınca orası yavaş yavaş kültür merkezine dönüştürüldü. Yani Bienal onun kültür merkezine dönüşmesine yardımcı oldu oranın. Yaptığımız sergilerle de bu öne çıktı. Ben de o bienallerden bir tanesinde Pensilvanya'daki ünlü işte mafya şeylerinin yattığı hapishanenin müdürünü çağırdım. Ya öyle. Neyse geldi adam hakikaten çalıştay yaptı. İşte herkese bu çünkü o hapishaneyi de kültür merkezine dönüştürmüşler müze gibi. Çok ilginçti o. Sinop Hale'nin web sayfasında görebilirsiniz bu şeyi. Yani yaş olarak benim artık bu işlerden anladığım döneme denk geliyor. O zaman basında yarattığı etkiyi hatırlıyorum. Evet. Ve şimdi orası kültür merkezi oldu zaten. Ama bunun arkasında tabii ben şunu söyleyeyim. Sinop, kendisi Sinoplu olan
arkadaşımız sanatçı var. Yani Sinop çok benimsedi o Bienali. O yüzden bakın devam ediyor hala. Evet, o en köklülerinden birisi. Evet, öyle. AYKA'nın kurulmasını da siz O ön da ayak oldunuz değil mi? Evet, o da şöyle oldu. Ben tabii bakın bütün bu bienallere işte AYKA'cılar da geliyor. Türkiye'deki sanatı izliyorlar vesaire. Onlar yani bilmiyorum, belki şeylerde buluşuyorduk hep, konferanslarda vesaire. Onlardan geldi teklif. Siz niye canlandırmıyorsunuz? AYKA vardı Türkiye'de, neden tekrar şey yapmıyorsunuz diye, öyle. 2003'te kurduk. O dönemde kimler vardı küratör olarak? Vasıf Kortun vardı. Hepsi, ya çok, şu anda olan herkes vardı. Evet. Ama daha çok biz sanat tarihçileri, sanat eleştirmenlerini davet ettik. Kurucu listesi var şeyde, web sayfasında. Yani AYKA'yı kurduktan sonra ben 5 yıl yönettim. Ondan sonra hep artık bu gençleşsin yani yeni üyeler gelsin, yönetim alsın diye. Ondan sonra ben bıraktım. Ya İyi de bıraktım devam dediğim ediyor. yok, yani gene devam ettik de hani aktif çalışmaya girmedim. Tabii çok zorluklarla devam etti AYKA. Yani işte para bulmak vesaire. Ama bayağı ilginç konferanslar yapıldı. Şu anda bence sanat ortamındaki yani yasal açıdan en güvenli yer. Evet. Uluslararası bir şey bu. Dernek. Şeyi söyleyeyim. Yani bu siyasal açıdan beni çok mutlu, siyasal veya toplumsal açıdan mutlu eden birkaç sergi var. Bir tanesi Feshane kurulduğu zaman biliyorsunuz Çağdaş Sanat Merkezi olarak kuruldu. Fakat orada bir tek Vasıf Bienal yapabildi. Ondan sonra el değiştirdi. Çağdaş sanat kimliği elinden alındı. Bu işte son şeye kadar. Günümüz Yani bu, belediyeye geçene yani kadar. 3 yıl öncesine kadar. Fakat o arada bu bina çok fazla eğlence ve AVM diye kullanıldı ve tahrip oldu. Dolayısıyla ciddi bir restorasyon geçirmesi gerekiyordu. Çünkü zaten biliyorsunuz yani Haliç toprağı gayet gevşek bir toprak orası. Gerçi bu olduğu halde tamamen çelik inşa, yani çelik konstrüksiyon. Ona rağmen tabii bir sarsıntı olmuş. Neyse, restore edildi ve işte 2 sene önce de açıldı. Eski kimliğine döndü. Yani ilk aşamadaki kimliğine döndü. Evet, o kimliğine dönerken de ciddi bir protestoyla karşılaştı. Evet. Yani o konuları geçiyoruz Ama bakın artık. o ciddi protesto söndü. Neden biliyor musunuz? Ben de orada çok büyük bir grupla geçen yıl 2023'te Mediation Bienali diye, Arabuluculuk Bienali diye bir sergi yaptık. 10.sunu yaptık. Dünyayı dolaşan bir bienal bu. Orada ben hayretle izledim. Gelen izleyici benim yıllardır galerilerimde, sergilerimde görmediğim bir profildi. Ve yani insanlar çocuklarını alıp gelip video seyrettirdiler. Yani bence çok doğru bir yer de doğru, karar da çok doğru. İnşallah güzel bir şekilde devam eder. İnşallah. Şimdi benim onu söyleyeyim. Feshane'de ben şu sergiyi yaptım. Kadir Topbaş döneminde. Saraybosna'ya davet edildim ben 1997'de.
tabii tahmin edersiniz neye gördüğümü. Yani yıkılmış, hazin bir şehir. Ve bu şehirde sanatçılar var, işte sanat eleştirmenleri var. Yani önemli sanatçılar da çıkmış bu şehirden. Ama hepsi nasıl diyeyim, zor durumda. Fakat savaş sırasında, o 5-6 yıl süren Bosna Savaşı sırasında Enver Hacı Ömer Spahiç diye bir adam eşini kanserden kaybediyor. Ve eşinin adına bir yani böyle bir koleksiyon kurmaya başlıyor. Ve Ars Evi diye, yani sanat evi diye bir kurum oluşturuyor. Renzo Piano bu kurumun binasının şeyini hediye ediyor ona. Planın yani Süper. ediyor. Ve şöyle bir şey, bütün Avrupalı sanatçılar Bosna'ya yapılan bu büyük haksızlığa karşı işlerini oraya vermeye başlıyorlar. İşte aklınıza kim gelirse, yani Kunellis'ten Daniel Bürent'e kadar büyük büyük enstalasyonları armağan ediyorlar bu şeye. Oradaki benim arkadaşlarım bu kuruma diyor ki Beralmadra'da bir sergi yapsın. Onun sergisinin de şeyleri, yapıtları gelsin koleksiyona. Ben de işte komşularla konuşmalar diye bir sergi ürettim. Ve bu serginin bütün yapıtları o müzeye hediye edildi. Ama bunu Kadir Topbaş şey yaptı, destekledi. Çünkü o sırada Saraybosna, İstanbul kardeş şehirdi. Ve de tabii yardım etmek istiyorlardı. Bunu önce Fesane'de sergiledik bunu. Sonra Saraybosna'da sergiledik. Bu sergi de biraz ses getirdi. Sonra 2013'te Kafkasya'dan bir teklif geldi bana. Ossetya Cumhuriyeti, yani Rusya'nın cumhuriyetlerinden birisi bu. Vladikavkaz diye başkenti var. Orada her yıl bir Alanika diye bir etkinlik yapılıyor. Bu etkinliği yapar mısın dediler. Ben gene bütün bölgedeki sanatçıları davet ettim. Hatta Almanya'dan falan da davet ettim. Orada 2013'te büyük bir sergi yaptık. O da çok güzel bir sergi oldu. Oraya gittiğimizde şunu gördük. Çeçenler birkaç yıl önce, yani 2010 veya 2009'da bu şehri basıyorlar. Şehrin hemen yakınındaki bir ilçeyi basıyorlar. Orada bir okuldaki 300 çocuğu öldürüyorlar. Bu çocukların mezarı yapılmış orada, böyle büyük mezarlığı yapılmış. Derya Akay şu anda şeyde yaşıyor, Bodrum civarında. O bütün bu çocukların ailelerine gitti. Ailelerinden mektuplar topladı. O mektupları camların içine koydu. Ve büyük bir enstalasyon yaptı. O çocuklarına yazdıkları mektuplarla. Arkada da böyle büyük bir melek kanatlarıyla beraber. Onu hediye ettik oraya. Mesela o benim için çok önemli bir sergiydi. Şey de öyle, Saraybosna'daki sergi de öyle. Yani o şeylerin içinde olmak uluslararası etkinliklerde. Ama uluslararası, ama işte yani zarar görmüş toplumlar, hüzünlü toplumlara böyle bir şeye verebilmek de bir şanstır yani. Kesinlikle. Benim için. Her zaman bunu düşünürüm yani. Peki bugünkü Biennallere dönelim mi? Tabii.
Yani sayısı çok fazla oldu biliyorsunuz Anadolu'da Biennallerin. Sade Anadolu'da değil. Dünyada Da öyle. Korkunç. Yani İnanılmaz, gezen oku bitmiyor liste. Evet, gezen Biennaller başladı. Tabii, hepsi. Ya da işte çok köklü bir Biennale başka bir ülkede düzenlenmeye Yani bu Biennale adı birazcık işte şey olarak kullanılıyor. Nasıl diyeyim? İşte marka olarak kullanılıyor. Aslında gerçekten hani bir Biennale'in, yani Venedik Biennale'nin etkisini yapıyor mu yapmıyor mu onu bilemiyorum yani. Yani birkaç tane önemli var tabii Avrupa ki. Birliği Manifesta diye bir şey çıkarttı. O da bir Biennale gibi bir şey. Şehirleri dolaşıyor. Evet, evet. Evet. Bunların içinde işte 5 yılda bir yapılan Documenta Kassel var. O da 5 yılda bir. Yani bu 2 yılda birin yerine 5 yılda bir ya da 3 yılda bir yapılan var. Yani bu aslında sadece sistemi gösteriyor. Yani sistemin ne olduğunu. Yani dünya sanatının belli merkezlere toplanıp işte hedef kitlelerine gösterilmesi. Bu hedef kitlelerinin içinde toplum, tabii yani toplumun her kesimi olduğu gibi bir de bu işin piyasasını yaratan işte koleksiyoncular, fuarcılar, ya galeriler, bunlar da tabii Biennale'in bir, nasıl diyeyim, ilişkide olmak istediği kesimler. O yüzden yani burada bir işbirliği var. Yani büyük piyasayla bu Biennaller arasında Büyük kopmaz bir bağ var. Evet. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Burada Biennallerin kendi şeyleri, yerel kültürel bakışları açısından veya işte geleneksel yapıları açısından şehirlerin ya da işte ülkelerin kendi şeylerini, yönetmeliklerini iyi hazırlamış olmaları ve bu yönetmeliklerin gerçekten sanatçılara yarar sağlayacak bir olay yaratması tabii istenilen şeyler. Yani Biennale'lerin arkasındaki amaç bütün bu üretimin hem dünyadaki genel topluma gösterilmesi ama aynı zamanda da piyasaya bir kapı açılıyor. Tabii ne kadar hani bu kapı açılıyor bilemiyorum ama bir şekilde açılıyor. Yani mesela Biennale'in hemen yanında fuar yapılıyor. Değil mi? Yani Evet, bu uydu çok fuarlar açık. var. Evet, çok açık. Şimdi burada bir takım etik meseleleri gündeme almak lazım. Yani sanatçıların buradaki payını ve görünürlüğünü sponsorların önünde göstermek lazım. Yani sponsorlar arka planda kalmalı, sanatçıların görünürlüğü ön plana çıkmalı. Bu her zaman böyle olmuyor. Sponsorlar öne çıkıyor, sanatçılar arka planda kalıyor. İşte burada sorun, ya ikilem bu. Evet. Peki şu İstanbul Bienali'nin son yaşadığı sorunlara ne diyorsunuz? Yani tam hiç kimse sorunun ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemedi de. Hani kendi içlerinde Yok, sorun çok yani şimdi bakın ne yapıyorlar? Yani bu sisteme bakalım. Sistem nasıl? İşte bir kuruluş amacı oluyor, değil mi? Bu amacı yöneten bir grup oluyor. Bu grup tabii zaman içinde de değişebilir bu grup. İşte buna ne diyorlar? Danışma kurulu diyorlar veya işte destekçi advisory group falan. Evet, mesela. böyle bir şey oluyor. Bu değişebiliyor da. Her zaman için insanlar buna seçilerek giriyorlar ve orada kendi görüşlerini o Biennale uygulamaya çalışıyorlar. Ama burada bu insanların ne kadar uzman olduğu konusunda kuşku var. Yani bu konuda uzman olmayan birinin bir Biennale'in danışma kurulunda olması tabii sakıncalı. Çünkü gereken etik meseleleri bilmeyebilir veya kendi görüşü o etik meselelerin çok ötesindedir. Bütün bunlar tabii ya da siyasal görüşü vardır, değil mi?
O siyasal görüşüne göre şekillendirmeye çalışır. Yani bu tabii ki Biennallerde bir sorun. Şimdi Venedik Bienalinde bu olmuyor mu? Mutlaka oluyordur. Ama orada kamusal danışma kurulunun kamusal gücü daha yüksek. Yani Venedik Bienali kamusal bienal. Tamam, sponsorlar var ama sponsorların şeyi yok. Yani içerikle ilgili veya işte sanatçı seçimiyle veya küratör seçimiyle ilgili müdahalesi hiçbir hakları yok. Onlar Biennale'in arkasındaki markalar olarak kendi yararlarına olan gösterişi sağlıyorlar. O kadar yani. Hani diyeceksiniz ki bu çok idealist bir görüş ama değil. Yani mesela Documenta Kassel de öyle. Ama zaten Biennallerin amacı bu değil midir? Evet. Yani o zaman fuar oluyor, başka bir şey oluyor tabii, yani. Evet. Evet. Onun için bu danışma kurullarının çok dikkatli seçilmesi gerekiyor. Bunların zaman içinde değişmesi gerekiyor. Hatta şimdi mesela kuşaklara şey olması, yani her kuşağın bir şekilde müdahil olması, bu Biennale'in içinde var olması, değil mi? Doğrusu evet. mesela bizim Biennale kaçıncı oluyor? 1987'den günümüze düşünün. 2-3 kuşak şu anda geçmiş durumda. Yani mesela genç insanlar mı olmalı diye düşünüyorum. Ama o genç insanların da belli eğitimleri olmuş olması lazım. Yani en azından çağdaş sanat nedir ve açıkçası danışma kurullarında piyasayla ilişkisi olmayan insanların olması gerekiyor. Bu çok önemli bence. Bilmiyorum, bizim Biennale'de belki buna dikkat ediyorlardır. Fakat bu son Biennale'de maalesef siyasal görüşler işin içine girdi. Ve küratör olarak seçilen Defne Ayaz daha Biennale'i hazırlarken işinden alındı. Yani bu nasıl olabilir, değil mi? Yani o da başlamıştı, uygulamaya başlamıştı. Ama işte böyle şeyler oluyor. Tabii doğru değil. Bu bir skandal. Yani sanat ortamında skandaller oluyor. İşte mesela geçen Documenta Kassel'de bir büyük kamusal mekanda dev gibi bir billboard yapan bir sanatçının işi indirildi aşağıya. Antisemitizm var bunda diye. Ve bu o kadar büyük olay çıktı ki Biennale'in yıllardır yöneticiliğini yapan, yani baş yöneticisi istifa ettirildi. Yani o kadar etkili oldu. Yani böyle şeyler tabii bizde öyle bir şey olmadı. Evet. Yani şu anda bu açıklarını kapatmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama tabii biz çok içinde olan insanlar için hani bu tatmin edici olacak mı? Hep Şimdi birlikte bakın, göreceğiz. İstanbul Bienali başlangıçta bir kamusal yanı vardı. Çünkü yerel yönetimi, yani Kültür Bakanlığı da katkıda bulunuyordu. İşte mekanları veriyordu biliyorsunuz. Bütün o mekanlarda, yani Yerebatan Sarayı'na kadar her yer kullanıldı. Yani bunlar Kültür Bakanlığı'nın hazinesi. Çok da güzel oldu. Bakın, kamusal bir yönü vardı. Şimdiki kamusal yön siyasal görüşün çemberinde. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunlar oluyor. Yani bağımsız kalamıyor Biennale. Fakat her zaman için Türkiye'de biliyorsunuz yapıtların sansürlenmesi diye bir olay var. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Başka ülkelerde de oluyor bu. Ama yani çok böyle sık olmuyor. Bizde oldukça sık oluyor bu sansürleme işi. Yani giderek de artıyor dozu. Evet, dozu da artması kötü tabii.
79 tane şey var Türkiye'de. Sanat tasarım fakültesi var. Evet, çok Ha, fazla. buyurun. Buradan mezun olanlar ne yapıyor? Yani bu büyük bir sektör oluşturuyor aslında. Ve bakın tasarım işi, değil mi? Evet. Türkiye ekonomisi için zaten çok önemli. Gerekli bir şey, Çok şart gerekli, bir şey. çok önemli. Marka yaratmak için çok önemli. Tabii. Dolayısıyla yani bu kadar büyük bir tabii şunu söyleyeyim. Bu 79 fakültede ne kadar günümüze özgü veya güncel eğitim veriliyor onu bilemiyorum. Yani tamam, sanat tarihçileri var. Birçok sanatçı bu fakültelerde ders veriyor bir şekilde. Ve ben şunu gözlemliyorum. O şehirlerde sanatçılar çıkıyor ortaya. Yani bunun en iyi mesela Diyarbakır'dan çok önemli sanatçılar çıktı. Mardin 90'lı. Bienaliyle. Şimdi Mardin, evet. Orada Bor Sanat bir sanatçı rezidansı kurdu. O çok önemli. İşte birçok sanat, ya her şehirde bu var. Yani Akdeniz'de de Çukurova Bienali yapılıyor. Orada da birçok sanatçı çıkıyor ortaya. Demek ki bu artık ekonomiyle zaten bitişmiş bir üretim. Yani bunun daha dikkatlice yani devlet ve yerel yönetimler tarafından daha dikkatlice ele alınması ve daha yani finansal açıdan daha iyi de desteklenmesi lazım diye düşünüyorum. Yani bu belki bir gün gündeme gelir bu konu. Umarız. Evet. Şu anda Müze Evliyagil'e danışmanlık ve küratörlük yapıyorsunuz. Yok, yani bu sürekli değil. Sergi İhtiyaç bazında. Evet, sergi bazında. Yani orada Ankara için çok önemli bir müze bu. Yani Ankara'da işte bir Erimtan var, bir bu müze var. Şeyde Çankaya Çağdaş Belediyesi'nin Sanatlar Merkezi var. Orası var. İşte birkaç tane galeri var. Ki düşünün yani Ankara'da muazzam bir uluslararası kitle yaşıyor. Bütün düşünün o büyük elçilikleri. Onların içinde tabii hep yabancılar yaşıyor, değil mi? Yani Türkiye'ye gelip Ankara'da en iyi sergileri görmeleri gerekir aslında. Ama son dönemde işte bu müzeler ve bu galerilerle, son dönemde demeyeyim de yani yaklaşık 30 yıldır Ankara gerçekten çok gayret gösteriyor. Ankara'daki sanat uzmanları ve şeyler. Üniversitelerde de tabii çok önemli akademisyenler, Hacettepe'de işte çok önemli akademisyenler öne çıktı. Onlar sergiler yaptı. Tabii birkaç tane koleksiyon da var. Cer Modern iyi çalışıyor. Evet, orası da mesela. O daha özel bir yer. Şimdi ben düşünüyorum ki yani Ankara biraz tabii İstanbul'u model alıyor. Yani kendi kimliğini öne çıkarmaktansa İstanbul'daki kimliğin tabii etkisinde kalıyor. Yani sanatsal açıdan diyeyim. Ben Evliyagil'in galerisinde 4-5 sergi yaptım. Ama o galeride şu anda kapandı. Dolapdere'deki galeride. Arter'in karşısında. Evet. Evliyagil'de yaptığım son sergi 2 koleksiyonu içeriyor. Birisi Evliyagil'in kendi koleksiyonu. Diğeri de Değirmenci koleksiyonu. Ulaş Değirmenci. Evet. Bu 2 koleksiyondan bir seçki yaptım. Ve ben gördüm ki çoğu vefat etmiş sanatçılar. Birkaç tane hayatta olan çok değerli sanatçılar var. Ama her iki koleksiyon da çok önemli Türk sanatı Evet. için. Evet. Bunu görünce dedim ki bu insanların hayatları da öne çıksın. Yani nasıl yaşamışlar, ne yapmışlar? Bütün bu Türkiye'nin geçirdiği dönemlerde nasıl bu sanatlarını uygulamışlar ve yapıtların yanına onların hayatını anlatan bir şey koyduk. Belgesel bilgi koyduk.
sanat ve hayat. Evet. Güzel. Evet. Sizinle son dönemde yaşanan sanat camiasında bazı değişiklikleri konuşmak istiyoruz. Fikrinizi almak istiyoruz. 2025 yılının ilk bombası Sakıp Sabancı Müzesi'nden geldi. 2003 yılından bu yana Sakıp Sabancı Müzesi'ne liderlik yapan Doktor Nazan Ölçer, 3 Şubat 2025 itibariyle görevini yine Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Profesör Doktor Ahu Antmen'e devrediyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Çağdaş sanat kurumlarında bu kan değişimi olmalı mı? Liyakat müessesesiz çalışıyor mu Türk çağdaş sanat sektöründe? Şimdi Sabancı Müzesi'nin kuruluşundan beri Nazan bu müzeyi dünya çapında bir kuruma dönüştürdü. Çünkü inanılmaz büyük ölçüde büyük enstalasyonlu sergiler yaptı. Hakikaten dev organizasyonlar. Dev organizasyon ve en önemli sanatçıları çağırdı. Anish Kapoor sergisini. Hepsi yani liste muazzam. Muazzam, evet. Tamamen diyelim nasıl diyeyim, MoMA'yla yapacak, rekabet yapacak bir müze haline getirdi. Tabii arşiv de çok muazzam oluştu herhalde, öyle biliyorum. Belki koleksiyon da oluşmuştur. Yani ama bakın, biz 80 yaşına geldik. Nazan Ölçer benim gençlik arkadaşım. O Avusturya Lisesi'ndeydi, ben Alman Lisesi'ndeyim. Artık mesela bizim, değil mi, emeklilik dönemimiz bu. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Ve de gerçekten yönetimlerin hep kendilerini yenilemesi gerekiyor. Yani artık bence Nazan kendi isteğiyle bu şeyi gerçekleştirdi, bu ayrılışı. Ama o şu demek değil ki Nazan devam etmeyecek. O başka türlü kendi hayatını devam eder. Onun da büyük bir arşivi var. Mesela o da belki arşivini sorun haline geliyor, biliyorsunuz bu arşivler. Yani Nazan Ölçer sadece Sabancı Müzesi'nden ibaret biri değildi ki. Yok. Yani Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde yaptığı işleri çok az kişi hatırlar belki. Yok. Ama ben onu... Ne yazık değil mi? Bu belleklerin yokluğu. Hakikaten Nazan bir de o kamusal müzeyi yoktan var etti. Kesinlikle mucize. Orada düzenlediği, ben bir ne sergiler. Halı sergisine bilfiil katıldım, basın toplantısına. Gerçekten inanılmazdı. Orada da. Yani çok büyük bir sanat tarihçisi ve küratör olarak tarihe geçmiştir. Kesinlikle. Nazan. Yani öyle. Şimdi yerine daha genç arkadaşımız, o da çok deneyimli. O da sergiler yaptı, şeyleri var, işte doktorası, profesörlüğü, yayınları var. Evet. Yani ben çok şaşırmadım. Çok ama normal zaten geldi bana. Bu tip bir kurumda bayrak değişimi yapılırken pat diye orada program kesilmeyecek ki. Orada zaten bir süreklilik vardır. Aynen. Zaten bir danışma kurulu vardır. Şimdi bu her müzeye örnek olmalı. Yani bir değişim şart. Çünkü yani bir yaşlılık diye bir şey var, yani bunu kabul etmek lazım. Evet, doğru. İnsanın enerjisi öyle 40 yaşındaki gibi değil. Hiçbir zaman. Ya belki de o tip insanların artık bir şekilde yazıya dönmesi gerekebilir. Evet. Pratikten daha çok akademiye dönmesi gerekebilir. Tabii öyle. Siz bu dönemde bir de şeyler oldu. Çok önemli sergiler açıldı üst üste aynı anda. 2024 yılı gerçekten bir patlama oldu. İşte İstanbul Modern'de... Ki çevremizde sanat durduğu halde Türkiye'de sanat durmadı yani. Evet. Çok iyi oldu. İstanbul Modern'de Olafur Eliasson, Chihara Sato, Sabancı Müzesi'nde George Basalist, 7 farklı mekanda sergilenen Taviloğlu koleksiyonu. Evet, o da çok ilgi çekti ve çok akıllıca yapılmış bir şey. Kesinlikle. Çok iyi bir kurgulama. 2000 tane resim nasıl gösterilir? İşte bu 7 mekanda İstersen gayet yapılabilir. Güzel konulara göre konmuş. Çok güzel.
Arter'de sergilenen Ömer Koç Evet, koleksiyonu. tabii. İnanılmaz Evet, farklı bir bakış evet, açısı. aynen öyle. İşte daha onlarca sergi Bütün var. galerilerde Sayamadız. çok iyi sergiler açıldı. Evet. Yani neredeyse bir Şimdi, yarış var. En çok bakın, ses getiren sergiyi kim açacak evet, diye. Öyle bir yarış bir de halinde. fuarlar yapıldı. Kaç tane? Aynen. Beyz diye bir şey var, Mamut diye bir şey var. Kültür Bütün Yolu gençlere Festivali var. Kültür Yolu. İBB Şimdi bakın, neredeyse 10 tane çağdaş sanat mekanını Evet, hayata evet. geçirdi. Şimdi bu söylediğiniz şey çok önemli. Neden? Çünkü ben biliyorsunuz bütün Orta Doğu'da ve işte Kafkasya'da vesairede çalıştım. Şu anda çıt çıkmıyor orada. Durdu. Neden? Siyasal ortam müsait değil onların. Ekonomik ortam da değil tabii. Yani mesela Lübnan'dan çok iyi sanatçılar çıkmıştı. Her dakika bir galeri sergisi vesaire, hani evet vardı. çok yoğundu Lübnan'da. Şu anda hiçbir şey olamaz. Her gün bomba düşüyor oraya. Yani Rusya mesela. Bakın Rusya'da galeriler birer birer kapandı Moskova'da. Ya bu da çok acı bir şey. Mesela Moskova'nın ikonik bir galerisi vardı. Garage of Art. Şimdi garaj, bakın, en büyük sanatçıları, yani gibi Sabancı Müzesi gibi, o da büyük sanatçıları çağırıyordu. Büyük sergiler yapıyordu. Hiçbiri yok. Ama Rus milyarderin sevgilisinin galerisiydi, eşi, değil mi? evet. Eşiydi. Bayan Abramovich. Evet. Onlar da kapandı mı acaba? Kapanmadı. Beklemede. Ama yani alçak profilli sergiler. Belki sadece arşiv sergileri, koleksiyon sergileri vesaire. Ses çıkmıyor yani. Yani bu dönemi geçiştirmeye çalışıyorlar. Evet, öyle. Yani biz iyi gidiyoruz yani bunca baskıya rağmen. Tam Ukrayna Savaşı çıktığı anda Kiev Bienali yapılıyordu. Evet, doğru. Yani ne yazık değil mi? Yani o Bienalde böyle gürültüye gitti. Şimdi sanatçılar demek istediğim, dağıldı. bakın ne oluyor? Türkiye birdenbire bütün bu karmaşanın ortasında bir kurtarılmış alan. Kurtarılmış Sanat oldu. açısından. Evet. Maşallah, tahtalara vuralım. Evet, söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Yani 2024 çok verimli geçti. Ben çok yoruldum. Evet. Doğru, yetişmeye evet. çalışmaktan yoruldum. Ama tabii bu arada ufak tefek yol kazaları da olmuyor değil. İstanbul Modern'le ilgili Şükran Moral bir açıklama yaptı. Evet, bu son bakın, bunun temelinde ne yatıyor biliyor musunuz? Bilgisizlik, cehalet. Yani bir müzede bilgisizlik olamaz. Çünkü Şükran Moral'in yaptığı performans tamamen bilgiye dayanan bir performans. Değil mi? 95 yılında topluma akıl hastanelerinde nasıl bir hayat olduğunu gösteriyor. Bunu göstermesin mi? Bunu göstererek toplumu bilinçlendiriyor. Yani bundan daha ilginç bir şey olamaz bence. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. Yani bunun bir fotoğrafla gösterilmesi kimi rahatsız ediyor ve neden rahatsız ediyor? Çünkü o şeyler, ona bakıp da bunun kaldırılmasını düşünen insanlarda ağır bilgi eksikliği var. Yani ben artık demiyorum. Hani bunun için vasat kelimesi kullanılıyor, cahil kelimesi kullanılıyor. Ben bilgisizlik diye daha diplomatik bir şey söylüyorum burada. Evet, İstanbul Modern son 2-3 yıl içinde birkaç yol kazası geçirdi. Evet. Hem yönetimsel olarak hiç o konulara... İşte bakın, demin Bienal için konuştuğumuz şey de bu. İkilem var orada. Çünkü bir özel müze burası. Değil mi? Fakat aynı zamanda kamusala hitap ediyor. Şimdi bu ikisi arasındaki çatışkı bunları yaratıyor. Bu şeyleri. Çok becerikli, uzman ve siyasal görüşü çok yerinde olan kişiler tarafından yönetilmesi lazım. Yani küratörlerin de öyle olması lazım. O zaman bu tehlikeler yol kazaları atlatılır. hafif atlatılır. Yol kazaları hafif de atlatılır. Hafif sıyrıklarla. Olmaz bile.
Doğru. Bu başka yerde olmuyor mu? Oluyor tabii. Başka ülkelerde de oluyor. Ben size örnek vereyim. Arabistan'da kurulan müzeler nasıl yönetiliyor? Müthiş bir kadroyla. Ama orada mesela Tracy Emin tamamen cinsellik üstüne feminist bakışı olduğu halde Tracy Emin öyle bir iş koyuyor ki oraya kimseyi rahatsız etmeden ama anlatıyor iş. Evet, yani Louvre bile açıldı ya Arap Yarımadası'nda. Evet. İsterseniz olabilir. Tabii bu parayla tabii ilgili. Büyük paralarla bunlar gerçekleşiyor. Tabii olabilir oralarda. Beren Hanım, artık son bir soruyla kapatalım Tamam. röportajımızı. Türk çağdaş sanatındaki gelişmeleri yakından takip eden bir akil insanlar grubu kurulsa doğru olur mu? Tavsiyelerde bulunsa, nasıl olur dese. Yani böyle bir şeye ihtiyaç var mı sizde? Çünkü geleneksel sanat ve çağdaş sanat birbirinden çok ayrı kutupta devam ediyor. Ne bileyim, böyle bir sanki bir dengesizlik var ülkede şu anda. Evet, çok fazla sanat etkinliği var ama çağdaş sanat yapanlar gelenekseli istemiyor, geleneksel yapanlar çağdaş sanatı istemiyor. Nasıl böyle bir orta yol bulmak gerekir mi, yoksa bulmasak da böyle kalsa kendi kendine gitse olur mu? Şöyle söyleyeyim, geleneksel sanatla sanat üreten sanatçılar da çağdaş sanatın olumlu verilerinin farkındalar. Yani kendi sanatlarına bu çağdaş sanattaki sistemleri, işte teknikleri veya işte estetiği nasıl alırız diye düşünmeye başladılar bir süredir. Nitekim Yeditepe Bienali de bu yüzden yapıldı, biliyorsunuz. Yani o sanatçılara uluslararası bir alan açmak için. Fakat ilkinde bu iş pek uluslararası olmadı. İkincisi de çok başarılı olmadı. Galiba pandemi zamanındaydı. Şimdi üçüncüsünü yapıyorlar. Ben çok büyük gelişme görüyorum üçüncüsünde. Çünkü çok farklı şeyler, nasıl diyeyim, farklı sanatçılarla işbirliği yaparak çıkarıyorlar işleri ortaya. 2 sene önce galiba beni davet ettiler. Ben de onlara bu Bienal konusunda bilgi verdim. Yani bir Bienal'in nasıl başarılı olması gerektiği konusunda. Yani ve birinci Bienal'de ben çok ilginç işler gördüm. Ve en önemli şey de çok sayıda kadın sanatçı. Yani onlar işte hatlar yapıyorlar, minyatür yapıyorlar. Ama hepsi daha böyle güncelleşmiş bir şekilde bunu sunmaya çalışıyorlar. Yani bugünkü yaşama hitap eden şekilde bunu sunmaya çalışıyorlar. Yani demek ki eğitimden de gelen bir şey var. Tabii ister istemez bir 20. yüzyıl sanatını okuyor. Yani nasıl gelişmiş bütün bu olay. Bir de yani şöyle söyleyeyim, 2000'lerden itibaren bütün dünyadaki Müslüman İslam ülkelerinden gelen sanatçılar zaten bu işin içine girdiler. Yani ürettikleri yapıtlar her zaman bir çağdaş sanat sisteminin, estetiğinin kullanıldığı yapıtlar oldu. Yani çok örnek var. Çok örnek var gerçekten. Mesela Cezayir'den, Fas'tan birçok sanatçı. Tabii onlar belki daha çok işte Fransa ile İtalya ile ilişkileri dolayısıyla daha böyle hızlı bu işin içine girdi. Bir de işte bir tane de Biennale'de ben Rockefeller Foundation'ın davetiyle İslam ülkelerinden çağdaş sanat diye bir sergi yapmıştım. Yani ben Türkiye'yi temsil etmiştim. İnce Eviner ve Serhat Kiraz katılmıştı ona. O devam etti zaten. Yani şunu söyleyeyim, İslam ülkelerinden çağdaş sanat bütün Avrupa müzelerinde yıllardır devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye'de sanat eğitimi alan ama geleneksel sanatı tercih etmiş olan gençler veya işte kişiler
Tabii bunların bilgisine sahip oluyorlar bir yerde ve olanakların işlerini nasıl daha iyi göstereceğinin farkındalar. Bu gelişiyor bence. Yani bakın şimdi siz 3. Bienal'de göreceksiniz. Enstalasyonlar çıkacak ortaya. Hadi bakalım. Ya, merakla takip edeceğiz. Ya ben öyle görüyorum. Sizin üzerinde çalıştığınız projeler var mı bu ara? Benim artık proje birazcık zor tabii. Çünkü özel hayatım dolayısıyla ve de bakın İstanbul'da hareket etmek hiç kolay değil. Yani bir yerden bir yere koşturmak saatlerinizi alıyor ve de yani enerjisini alıyor insanın. Hani öyle çok büyük projelere katılacağımı zannetmiyorum. Şöyle yapıyorum. Ben küratörlüğün sınırını çiziyorum. Yani serginin altyapısını, düşünsel altyapısını hazırlamak, sanatçıları seçmek ama işin uygulama kısmını muhakkak ekipler olursa yapabiliyorum. Ama ancak. Zaten bu dönemde olması Başka gereken türlü o. olmuyor. Yani çok sizin zor. fikriniz çok önemli bu dönemde. Yani Sağ uygulama olun, nasılsa teşekkür ederim. yapılır bir şekilde. Evet. Peki gelelim arşivinize. Evet. Neler var burada? Şimdi söyleyeyim. Bir kere 250 kutu var. Ya o civarda bir şey. Bu kutularda yaptığım sergilerin belgeleri var. Tabii biliyorsunuz 98 yani önceki dönemde yani 2000'lere kadar her şey slaytlarla oluyordu. Yani fotoğraf çekiyorsun, slayt çekiyorsun. O slaytlar mesela dijitale geçmesi lazım. Zaman geçtikçe de slaytlar bozuluyor zaten. Yani orada bir kayıp olabilir diye düşünüyorum. Bu 250 kutu hakikaten herkesin, bakın deminden beri saydığımız sergilerin şeyleri. Ki Bienal birçoğunu da diyoruz saymadık. Yani Tabii. yani anlatabiliyor muyum? Kitaplar, sergi kataloglar. Kitaplar şöyle, ben şöyle düzenledim. Ülkelere ait, yani ülkelere göre katalogları düzenledim. Sanatçıları da şeye göre, alfabe sırasına göre düzenledim. Hani gelen birisi böylece Rahatlık. çalışabiliyor. İşte şu gördüğünüz kutularda, mesela Venedik Bienallerinde topladığım bütün malzeme bu kutularda. Yani ne var içinde? İşte bilmem kaç tane Venedik Bienalinin çeşitli ülke davetiyeleri, işte konferans mı neyse hepsi mesela o da insanların ilgisini çekebilir. İşte yazılarımın şeyleri var tabii. Mesela şurada konferans metinleri var. Of. Kaç konferans kim İşte bilir. şurası, evet. Öyle. Yine iyi Bakın düzenli burası çalışmışsınız. benim bastığım kataloglar. Kitaplar. Bunlar, kitaplar. Burada benim yazılarımın olduğu dergiler vesaire. Sayamayacak kadar çok Evet. yani. Afişler var. En kıymetlisi. Ya onlar mesela sırf onlarla bir sergi yapılabilir. Yani buradan çok proje çıkar. Sonsuza kadar. Evet. Berel Hanım, Vallahi teşekkür yani ederim ilginize. Türk sanatına verdiğiniz katkılardan dolayı bunu takdir edecek kişi ben değilim Olur doğal mu canım? olarak. Ama tabii ki yaş olarak ben de sizin yaptığınız birçok çalışmaya denk geldim. Hatta Evet, değil mi? Ya, yanınızda bulunma şansım oldu. Evet, ne güzel. Bazı sergilerde de. biz güzel zamanlar yaşadık yani. Evet, kesinlikle çok güzel dönemler gördük. Gerçekten çok teşekkür ben de ediyorum. hep- Ben herkes evet. adına, size iyi dileklerini sunamayan herkes Ay, çok adına sağ olun. yayınım aracılığıyla Çok- teşekkür etmek isterim. Ben de çok memnun oldum. Böyle bir yayın yapıyorsunuz. Gerçekten bu da büyük bir özveri. Biliyorum. Yani saatlerinizi alıyor bu iş. Kesinlikle. Emeğiniz. Ama bu sosyal medya gerçekten yararlı oldu. Ya diyorum. artık yazılım- Bilgi çok güzel yayılıyor. Değil mi? Herkes Evet. kendisini de ifade etme olanağı buldu. O açıdan ben hani sosyal medyayı, tabii olumsuz yanları da var ama bu açıdan sanata ve kültüre çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle.
Kolay Tekrar gelsin. arşivinizi ve mekanınızı bize açtığınız için çok teşekkür Rica ederiz. ederim. Rica çok ederim. sağ olun. Ben teşekkür ederim.